hoş geldiniz. Bugün tekrar çok kıymetli bir konuğum var. Banu Hanım'a buyurun gelin tekrar bize bilgilerinizi paylaşın dedik. Teşekkür ediyorum. O da geldi. Nasılsınız? Rica ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Yani kadınlar için çok önemli diyeceğim ama aslında erkekseniz ve kız evladınız varsa, eşiniz varsa onlar için de aslında bu konularda bilgilenmeniz Hı çok hı. kıymetlidir diye düşünüyorum. Ne konuşacağız? Adet düzensizliği ve polikistik over sendromu. Ha, evet. Neden gülüyorum? Çünkü ben bunu over diye okumuştum. Over değilmiş, overmiş. Over de Evet. neydi? Over yumurtalık demek. Yumurtalık demekmiş. Evet. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu konular birbirleriyle bağlantılı olduğu için bir arada konuşacağız. O yüzden ilk soru adet düzensizliği nedir diye başlayalım. Şimdi normal bizim adet düzenimiz kadında, siklus dediğimiz bu düzenimiz 21 gün ila 35 gün arasındadır. Hı hı. 21 gün ila 35 gün arasında olan adetleri biz normal kabul ediyoruz. Ama benim bir adetimin başlangıcından diğer adetimin başlangıcına kadar olan sürem 21 günden kısa ise veya bir adetimin başlangıcından diğer adetimin başlangıcına kadar olan sürem 35 günden uzun ise ve bu 2 aydan daha fazla tekrarlıyorsa buna adet düzensizliği diyoruz. Bir kez oldu, hani bir kez adetim bu ay erken oldu, diğer ayda bir kez geç oldu. Buna biz adet düzensizliği demiyoruz. Bunun rutin olarak tekrarlaması gerekiyor. O zaman adet düzensizliği Yani en diyoruz. az 2 ay mı Evet, ikinci düzensiz aydan olması? sonra doktora başvurulması gerekiyor. Evet, bir kez olduğunda biraz beklemek ve ikinci ayı takip etmek gerekir. Öyle hemen doktora koşulmasını gerektiren bir durum olmaz. Peki adet düzensizliği neden olur? Şimdi bizim adetimizin sağlıklı bir şekilde olabilmesi için beynimizdeki 2 merkezimiz, hipotalamus ve hipofiz bezimiz. Hipotalamustan hipofiz bezine giden uyarılar, hipofiz bezinden de yumurtalığa giden uyarılar. Yani üçüncü elemanımız da yumurtalıklarımız ve düzgün bir rahim ve vajina akışının olması gerekiyor. Bu düzenin olabilmesi için benim beynimde 2 merkez yani hipotalamus ve hipofiz, arkasından sağlıklı yumurtalıklarım bir veya 2 tane, ikisi olması şart değil, bir tane de olur. Hı hı. Ve sağlıklı bir rahmim, çünkü rahmimin iç tabakası dökülecek ve adet göreceğim ve açık olan bir vajinaya ihtiyacım var. Bu 4 merkezi bozan Hı hı. her türlü şeyde adet düzensizliği yaşarım. Mesela beynimde bir sıkıntı vardır, tümör vardır. Hipofiz bezini büyüten bir adenom vardır. Stresliyimdir. Vücudum ana hayati organlarımı korumaya çalışmıştır. Beynimin diğer kısımlarını kapatmıştır. Tiroidlerim bozuktur atıyorum. O hipofiz yoluyla adet düzenimi bozmuştur. Ya da yumurtalığımda kist vardır. Rahmimde miyom vardır. Hı hı. Kanın akışını engelleyecek bir septum ya da vajinada herhangi bir akışa engel olacak bir büyüyen kitle vardır. Bunların hepsi adet düzenimi bozabilir. Dolayısıyla biz kadında beyinden başlayarak beyindeki 2 merkez, sonra yumurtalık, sonra rahim ve sonra kanın akışını sağlayacak bir vajinayı tamamen inceleyerek bu adet düzensizliğinin neden olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Yani aslında çok kolay bir süreç de değil. Ya sen streslisindir, git böyle olmuştur ya da kist vardır ya o geçer dediğimiz kadar basit şeyler olmayabiliyor Hı bazen. hı. Kronik hastalıklar da sebep olabilir ama anlık Kesinlikle gelişen olur. başka şeyler de sebep Kesinlikle. olabilir. Çok Doğru hızlı mu? gelişen şeyler de olabilir. Ya da kronik hastalıklar ya da yavaş yavaş büyüyen şeyler de olabilir. Mesela çok yavaş büyüyen kistlerde şöyle adet düzensizliği olur. Önce 28 gün yerine 30 gün, 2-3 ay 30 gün, sonra 33 gün, sonra 35 gün, sonra 35 günü aştı 40 gün. Allah Allah neden olmadım, acaba hamile miyim diye doktora gidersiniz. Bir Hı kist hı. saptanır ya da siz normalde işte 26 günde bir kanıyorsunuzdur. Bu adetiniz 15 günde bir olmaya başlamıştır. Ama bu olurken önce 25 gün, sonra 20 gün, sonra 15 güne düşmüştür. Mesela burada bir polip veya yavaş büyüyen bir miyom da düşünebiliriz. O yüzden bu mekanizmanın tam sağlıklı bir hem sinir sisteminin hem de anatomik sistemin düzenli çalışması gerekiyor kadında ki ne olduğunu bulalım. Kronik hastalıklar, romatizmal durumlar, otoimmün hastalıklar en önemlileri. İşte insülin direnci gibi, Hashimoto tiroiditi gibi bunlar da işte hipofiz ve hipotalamus yoluyla bizim adet düzenimizi bozabiliyor ve çok sıklıkla karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz artık 3 kadından bir tanesinde fibromiyalji, Hashimoto tiroiditi gibi hastalıklar
hastalıklar, obeziteden dolayı insülin direnci gibi maalesef ki altta yatan sebepler çoğunlukla bunlar oluyor. O yüzden bugün polikistik over sendromuna da değinmek istedim ki bu insülin direnci meselesini birazcık açalım. Şimdi oraya geçmeden önce şey soracağım. O zaman bizim aslında kendimiz hakkında uyanık olmamız lazım. Mesela ben koçlukta hep takvim yöntemini çok öneririm. Yani takvime Kesinlikle. göre planlı bir hayat sürün. Yapacaklarınızı, yaptıklarınızı yazın ki yapacaklarınızı görün, yaptıklarınızın üstünü çizin ve hani bu size bir... Yani kendimizi de sınava tabi tutmanın bir yolu aslında bu. Evet, Ben evet. böyle dijital aplikasyonları falan da sevmiyorum. Onları Yok. okumayı da çok hoşuma gitmiyor. Çünkü herkese en son adet tarihiniz ne zaman dediğimde önce 3 saniye bir duraklama oluyor. Ya da hastam ilk seferde cevap verdiyse bugünün en başarılı hastası sizsiniz diyorum. Evet. Gerçekten bunları not etmek gerekir. Çünkü uyanık bir hastada erken teşhis çok hayat kurtarır. Yani gerçekten çok olumlu şeylere sebep olur. Hı Ya hı. işte 2 ay mıydı, 3 ay mıydı dediği anda bizim sıfırdan başlayarak her şeyi taramamız gerekiyor. O zaman dipsiz bir kuyuda boğuluyoruz. Hı hı. Ama bize birazcık ipucu verebilirse o zaman doğru yere Hı hı. yönelebiliyoruz biz de. Gerçekten tutmak. Ya hiçbir şey yapamıyorsa takvimi koparıp ajandasının içine koymak, o yaprağı çıkartmak bile insanlar için bir düzen ve disiplin sağlar. Hı hı. Çünkü aslında mesela ne zaman doktora başvuralım diye soracağım ama siz dediniz ki başta da ikinci aydan sonra böyle bir düzensizlik varsa ama şimdi dediniz ki mesela 2-3 gün belki fark ediyor. Ama siz o Tabii. takvimi tutmadığınızda bunu fark Anlayamazsınız. etmeyeceksiniz, Evet, değil mi? evet. Yani gerçekten bazen bir arkadaşı söyleyebiliyor hastanın ya da annesi söyleyebiliyor. Hocam bu çok dikkat etmiyor ama 2-3 aydır böyle dediği anda biz gerçekten ha o zaman şunu düşünelim diyerek muayeneye alıyoruz. Hı Yani benim hı. hastayı aslında sadece anamneziyle yani bana verdiği bilgiyle kafamda bilemediniz 3 tane teşhisle birlikte muayeneye almam gerekiyor. Hı O hı. yüzden bu adet düzeninin tutulması iyi bir disiplin sağlar. Bizim için de ipucu sağlar. Ama hiçbir şey yoksa ortada kafamda 100 tane hastalıkla birlikte muayeneye gidersem süreç biraz hastalar için de uzayabiliyor. Eskiden bizim hocalarımız şöyle söylerdi. Anamnez muayenenin %70'idir. Yani hastanın bize verdiği bilgi beni %70 bir teşhise götürmelidir. Kalan %30'unu fizik muayene, laboratuvar ve görüntüleme ile destekleyebilirim. Ama anamnezden bir çıkarım yapabilmeliyim. O yüzden dediğiniz gibi disiplinli bir şekilde adetlerimizi not etmemiz gerekir ki ikinci ay bana gelebilsin ve teşhis koyabilelim. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler. Şimdi o zaman polikistik over sendromu nedir ve belirtileri nelerdir? Evet. Şimdi over yumurtalık demek. Hı hı. Poli Latince'de çok demek. Hı hı. Kist de içi su dolu yuvarlak böyle kitleler demek. Polikistik over dediğimizde biz yumurtalığında çok sayıda inci kolye gibi düşünün. Etrafında dizilmiş, inci kolye gibi dizilmiş çok sayıda minik foliküllerin, kist demek çok doğru değil ama minik folikül yani yumurtaların olduğu, yumurtalıkların ortasının daha boş olduğu ve böyle bu görüntünün ultrasonda çok tipik saptandığı yumurtalıklara sahip olan hastalar demek. Polikistik over bu demek. Ama polikistik over sendromu dediğimizde 3 kriterimiz var. Bunlardan 2 tanesini hastaların bize sağlaması gerekiyor. Bunlar kronik bir yumurtlayamama, anovülasyon ya da oligoovülasyon demek. Az yumurtlamak ya da hiç yumurtlayamamak. Yani boş yumurtlamak gibi düşünelim. İçi dolu bir şekilde yumurtlayamayan hastalar. Yani o yumurtlama tam da olsa, hasta düzgün adet de görse, o zaman çocuk olabilecek kapasitede sağlam bir DNA'ya sahip değil demek. Yumurtamız iyi değil yani. Bunun kronik bir şekilde devam etmesi gerekir. İki, ya laboratuvar olarak ya da görüntü olarak hiperandrojenizm dediğimiz erkeklik hormonlarının yüksek olması gerekir. Yani görüntüsünde önden erkek tipi bir saç dökülmesinin ya da tüylenmesinin, bu bıyık olabilir, işte genellikle orta hat dediğimiz göğüslerin ortasında olabilir, göbek önünde olabilir, bacakların ön tarafında olabilir. Hem normalden fazla hem de olmaması gereken yerlerde kıllanmanın oluşu ve veya bunun laboratuvar olarak elimize
kanımızdaki erkeklik hormonlarının yani androjenlerin dokümante edilmesidir. Üçüncüsü de polikistik overlerin az önce anlattığım gibi yumurtalıkların etrafında böyle inci kolye gibi dizilmiş o küçük küçük kistlerin ultrasonda görülmesi. Bu üç kriterden ikisini sağladığında hastalarımız biz o zaman polikistik over sendromundan bahsediyoruz. Yani her polikistik over görüntüsü olan hasta polikistik over sendromu değil. Hı hı. Bunu şöyle anlatıyorum ben hep hastalarıma. Benim gözüm kahverengi, sizinki mavi. Ama ikimizin gözü de görüyor. Eğer benim gözüm mavi olmasına rağmen görmüyorsa bu polikistik over sendromu. Ama görüyorsa yani diğer iki kriterden bir tanesi yoksa o zaman ben polikistik over sendromu değilim. İlk defa 1935 yılında Stein-Leventhal sendromu olarak tanımlanmış. Bunlar 7 hastada obezite, Hı hı. yumurtlayamama ve ameliyatla baktıklarında yumurtalıkların şeklinin polikistik olduğunu ilk defa görmüşler. Ve bu hastaların yumurtalarının yarısını almışlar. Yarısını aldıklarında o kistlerin de yarısı çıkmış oldu tabii ki. Hastalar yumurtlamaya başlamışlar. Kilo verdiklerinde de çocuk sahibi olmuşlar. İlk kez böyle tanımlanıyor. Hmm. Ama şu anda ülkemizde 5 kadından bir tanesi. Tüm dünyada da %16 ile 19 oranında görülüyor. Mesela Hindistan gibi ülkelerde %36-39 sıklığı. Maalesef ki bu polikistik over sendromu sıklığı gitgide artıyor. Sebebi de Hı hı. insülin direnci. Çünkü son 5 yılda keşfedildi ki Münevver Hanım, bizim polikistik over sendromundaki sıkıntımız yumurtalıklarımızdan kaynaklanmıyor. Bizim polikistik over sendromundaki sıkıntımız çoğunluğu genetik olmak üzere yani genetik potansiyel üzerine sonradan edinilmiş insülin direncimizden kaynaklanıyor. İnsülin direncimizin sebep olduğu kanımızdaki o erkeklik hormonlarının yükselmesi, yumurtlayamamak, az yumurtlamak, adet düzensizliği bunların hepsinin temel nedeni hiperinsülinemi yani kanımda sürekli şekerimi düşürmeye çalışan insülinimin yüksekliği ve insülin direnci. Bu çözüldüğü andan itibaren de tabii ki bizim eski tedavi yöntemlerimiz yumurtalıkların yarısını almak ya da o kistleri tek 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 boşaltmak gibi ya da işte herkese doğum kontrol hapı vermek gibi tedavi yöntemlerimiz değişti. Hı hı. Şimdi biz hastalara önce yaşam tarzı değişikliği, insülinini sürekli gün içinde dalgalandırtmayacak tedaviler, insülin duyarlılaştırıcılar, bunların bir takım bitkisel tedavileri, güzel destekler hastaların hem düzgün adet görmesini hem de tedavisiz bir şekilde hani her dışarıdan kimyasal bir tedavi olmadan ya da ameliyat olmadan çocuk sahibi olmalarını sağlayabiliyoruz. Peki ben bir şey duydum. O benim cahilliğimden de olabilir. Şimdi Çok içi estağfurullah. boş yumurta olunca da biz adet görebiliyor muyuz? Görüyoruz ama çocuk sahibi olamazsınız. Ama İçi boş. diyelim çocuk sahibi olmayı da istemiyorum zaten ama olmuyorum da zannediyorum korunuyorum. Yani benim haberim hiç olmuyor mu böyle bir şeyden? Yok olmuyor. Onu ancak nasıl olabiliyor biliyor musunuz? Hı hı. Anovulatuar siklusların bir takım hormon belirteçleri var kanda. Bunu biz ultrasonla da anlayamıyoruz boş olup olmadığını. Hı Ama hı. şöyle anlaşılabiliyor. Hormon değerlerimize bakıp ama bu anovulasyonu bize anlatıyor diyebiliyoruz. Ya da tüp bebek tedavisi olan bir hasta, bir de polikistik over sendromu var. Yumurta topladık tüp Hı bebek hı. yapmak için. Bize embriyolog diyor ki bunun içi boş, bunun içi boş, bunun içi boş, bu dolu, bu sağlam. Bunları da hatta böyle kalite kalite sınıflandırabiliyorlar. Evet. Ay çok Ama bu bir ilginçmiş. kesinlikle korunma yöntemi değil. Neden? Hı hı. Kronik anovülasyon dediğimiz şey kanda sürekli östrojenimizin de yüksek olması demek. Bu Hı sürekli tekrar ettiğinde yaşam boyu rahim kanseri için bir risk teşkil ediyor. Sürekli kanımızda karşılanmamış bir östrojen olması ileride meme kanseri için de risk teşkil ediyor. O yüzden bu anovülasyon dediğimiz bu şeyleri istemiyoruz çok fazla. hı. Hı. O zaman mesela düzenli olarak her yıl, 2 yılda bir yapılan pap testlerde bunlar Hı hı. çıkıyor mu Biz yoksa? hayır, pap smear testinde çıkmıyor. Biz ülkemizde hastanın şikayeti olsun ya da olmasın, Hı hı. cinsel bir hayatı olsun ya da olmasın, yıllık mutlaka jinekolojik muayeneleri öneriyoruz. Pap smear testi alabiliriz ya da almayabiliriz. Hı hı. Ee, Ülkemizde her yıl alınıyor. Yurt dışında 2 ya da 3 yılda bir Hı yapılan şeyler de var. Biz de her yıl takip ediyoruz. HPV testini de 5 yılda bir
yapıyoruz ülkemizde. Devlet desteğiyle de sağlık ocaklarında da yapılıyor ama her yıl mutlaka bir jinekolojik muayene gerekiyor. Hasta için normal olan bir şey bizim için olmayabilir. Hı Ya da hı. onun ömür boyu normal kabul ettiği bir şey bizim için gerçekten ciddi bir bulgu da olabilir. Hı hı. Biz onu halk arasında rahim kalınlaşması denilen şeyden anlayabiliyoruz. O sürekli kanda kalan fazla östrojenin ve androjenin sebep olduğu rahim kalınlığını ultrasonda ölçtüğümüz için acaba burada böyle bir şey var mı deyip bizi tanıya yönlendirdiğinde çok erken tedavilerle çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Harikasınız. Yeni yeni şeyler Evet. öğreniyorum. Hani duymuşsunuzdur mutlaka. Rahimi kalınlaştı, biyopsi alındı. Rahim kalınlığı olmuş, parça aldılar gibi. İşte onların birçoğunun arka planında bu polikistik over sendromuna bağlı yaşadıkları kronik anovülasyon yatıyor aslında. Polikistik over sendromunun son zamanlarda halk arasında yaygınlaştığını duyuyoruz. Doğru mu? Çok doğru. Şimdi dışarıya çıkıp buradan balkondan da baksak son zamanlarda obezitenin ne kadar arttığını, Hı hı. artık kadınların kıyafetlerinin bile değiştiğini görüyoruz, değil mi? Herkes bol eşofmanlarla, kilosunu kapatacak bir takım daha bol kıyafetlerle. Yani eskidenki gibi işte etek döpiyes giyeyim, dar bir etek giyeyim ya da dar bir pantolon giyeyim modası geçti. Artık kilomuzu örtecek kıyafetleri giymeye başladık. İşte bununla paralel İnsülin direncimizin olması, obezitenin artması ile birlikte daha erkeksi ve daha kilolu kadınlar olmaya başladık. Kadın nesli olarak. Siz de görüyorsunuzdur. Daha kıllı, Hı hı. daha böyle iri yapılı, daha kaslı, daha uzun boylu, daha kilolu kadın popülasyonlarının birçoğunun altından polikistik over sendromu çıkıyor. O yüzden gerçekten çok artış var. Bunda da tabii ki en önemli etken bizim beslenme stilimiz. Sürekli kanımızda insülinimizi gün içinde böyle dalgalandırırsak sonucumuz bu oluyor. Hı Ve bu hı. kadınları dikkat edin erkek tipi kilo alıyor. Mesela normalde bir kadın, kilolu bir kadın daha çok basenli değil mi? Beli ince ama basenleri daha geniş kadınlar olurdu. Şimdi kadınların göbeklerinin ne kadar büyük olduğunu, santral obezite dediğimiz bu orta bölgedeki erkek tipi, Hı hı. göbek tipi yağlanmasının daha fazla olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenden dolayı da polikistik over sendromu çok yaygınlaştı. Bu hastalar eskiden polikistik over sendromu değildi. Polikistik overleri olan normal kiloda hastalardı. Ama sendrom oldular. Hı. Çünkü diğer bulgular ortaya çıktı. Obeziteyle ve insülin direnciyle birlikte. O zaman gene birçok hastalığın altında yatan sebep gibi Kesinlikle, kilo, kesinlikle. obezite, demek ki Aynen. düzensiz beslenme. Kesinlikle. Hı Artmış karbonhidrat, azalmış yağ asitleri hı. bunların hepsi bu tür hastalıklar için risk teşkil eder. Peki polikistik over sendromu olan bir kadın hastanız hamile kalabiliyor mu? Tabii ki. Şimdi polikistik over sendromu eşittir kısırlık diye internette Google'da yazan yanlış bilgiler kesinlikle doğru değil. Polikistik over sendromundaki bu yumurtlama zorluğu diyeyim Hı ve hı. insülin direnci birazcık bize engel oluyor. Tabii ki vücut hayati organları korumaya aldığı için üreme sistemini arka planda bırakıyor. Bu çok basit bir şey aslında vücudumuz için. Stres altında sürekli kanında oksidan maddeleri yüksek olan hastalarda benim karaciğerim, böbreğim, beynim, kalbim gibi hayati organlarım ön plana çıkarılır. Hı hı. Üreme sistemim de geri plana çıkarılır. Bunu şöyle düşünün. İşte üşüttüm, sistit oldum. Ya üşütünce sistit olunmaz. Yani Hı hı. ayaklarımızdan idrar kesemize giden bir yol yoktur mesela. Nasıl sistit olursunuz biliyor musunuz Münevver Hanım? Üşüttüğünüzde vücudunuz sizin kalbinizi, akciğerlerinizi, işte bronşit olmayın diye korumak ister. Üreme sisteminiz geri planda bırakılır. O yüzden önce oradaki bulgular başlar. Yoksa ayaklarımızdan ya da karnımızdan ya da göğsümüzden direkt olarak yumurtalıklarımıza giden bir ağımız ya da sinir sistemimiz yok. Bu da bu yüzden oluyor. Direkt kısırlık diyemeyiz buna. Hı Ama hı. gerçekten bebek olmasında zorluklar yaşayabiliyorlar. Hı Bu hastaları ilk karşımıza alıp konuştuğumuzda ve bu teşhisi koyduğumuzda ilk yaptığımız şey düzenli bir yaşam, hı. yaşam tarzı değişiklikleri, karbonhidrat kısıtlaması, bel çevremizin inceltilmesi. Çünkü bana kitabım der ki bel çevresini 80'in altına düşürdüğünde
bu hasta düzgün yumurtlar. 80 dediğimiz 80 santimetreden mi 80 bahsediyoruz? santim tabii. Belki programı kapatır kapatmaz öyle. Hemen mezraları hazırlayın. Bel Zaten çevremizi programda bayağı bir yüzleşiyorum kendimle. bel çevremizi 80 santimin altına düşürdüğümüzde bizim kaliteli yumurtlama şansımız artıyor. Ama hastamız birçok hastalığı bir arada barındırıyorsa, gerçekten bir sürü tedavi yöntemleri almış, işte insülin direncinden dolayı da ilaç kullanıyor, hali hazırda bir diyabeti de var. Ama artık bu tedavilerden çok yılmış ve bir an önce çocuk sahibi olmak istiyorsa, onlara da öyle hemen tüp bebek falan yapılmıyor tabii ki. Önce daha fazla yumurtlamaları için bir takım tedaviler yapılıyor. Arkasından gerekli olursa tüp bebek yapılıyor. Direkt olarak polikistik over sendromu eşittir kısırlık ya da infertilite diyemeyiz. Ama infertilitenin, yani kısırlığın en sık sebeplerinden biridir diyebiliriz. Yani ters çevirerek bunu doğru olduğunu söyleyebilirim. Polikistik over sendromu ağrı yapar mı? Polikistik over sendromunda direkt olarak ağrıya rastlamak çok zordur. Ama bizim hastalar yumurtlasın veya bebek sahibi olabilsin diye verdiğimiz bir takım ilaçlar fazlaca yumurtlatırsa o zaman ağrı yapabilir. Ya da hani başka bir şeye bağlı hastanın adet sancısı olabilir. Ama direkt olarak polikistik over sendromu adet sancısına ya da herhangi bir ağrıya sebep oluyor diyemeyiz. Yani Peki çünkü adet... böyle bir şey değil. Asıl sorunumuz çünkü insülinde. Hı hı, Yumurtalıklarımızdakiler de çok çok o kadar büyük, ağrı yapacak ya da karın içini rahatsız edecek, hastayı hastaneye götürecek şeyler yapmazlar. Her kadında olan şeyler, yani her kadında ağrı yapan şeyler, polikistik over sendromu hastasında da ağrı yapar. Hani ekstradan da polikistik over sendromu vardır ama direkt olarak ağrı yapmaz. hı hı. Ama adet ağrılarımızda ağrı kesici kullanmamız doğru mudur? Bunu şöyle çok soru alıyoruz bu konuda da. Bunu da çok basitçe anlatayım size. Şimdi adet sancımızdaki temel ağrı mekanizması rahmimizin içindeki endometriyum dediğimiz en iç tabakanın kasılarak rahimden dışarıya atılması, dökülmesi yani. Rahim bunu fundus dediğimiz en üst bölgesinden başlayarak böyle sağır gibi aşağı doğru kasılarak yapıyor ki bu iç tabaka düzenli bir şekilde aşağıya dökülsün, vajinadan da adet kanı olarak dışarıya çıksın. Biz ağrı kesici aldığımızda rahim bu şekilde kasılmaya devam ediyor. Siz ağrıyı hissetmiyorsunuz. Hı hı, Ama ben rahimi gevşetirsem, bu kasılmayı yaşatmazsam ya da daha az yaparsam İç tabakası daha rahat dökülür hem de hasta ağrıyı hissetmez. Bu mekanizma keşfedildiğinden beri de biz rahimi gevşeten magnezyum dediğimiz mineralden faydalanıyoruz. Aslında hepimizin her gün kullanması gereken, değil mi? Günün yorgunluğunu bir alan. hı hı, Magnezyumun hem beyin işlevlerimiz açısından hem bağışıklık sistemi açısından rahime de böyle bir gevşetme görevi var. Erken doğumlarda da biz kullanıyoruz, hastamızı yatırıyoruz hastaneye, damardan veriyoruz magnezyumu. hı Hem de bebeğin, prematür bebeğin beyninin etkilenmesini engelliyor. hı, Yani prematüriteden dolayı oluşan beyin hasarını da engelliyor. hı hı. O yüzden biz hastalarımıza magnezyum veriyoruz. Adet dönemlerinde magnezyum kullanıldığında, düzenli adet gören hastada da hatta bir iki gün önce başlandığında magnezyuma bu kasılma daha az olduğu için hastalar ağrı hissetmiyor. Çünkü neden? Ağrı kesiciler adet kanamasını azaltıyorlar. Hepimiz yaşamışızdır bunu. Bir tane de aspirin içeyim diyorsunuz. Aspirin de iyice kanamayı artırıyor. Böyle ne tarafa gitsem olmuyor. O yüzden magnezyum kullanıyoruz ağrı kesiciler yerine. Okey, bunu da ilk kez duydum herhalde ben. Evet. Eminim birçok dinleyenimiz de ilk kez duymuştur. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Konunun bütünlüğü Tabii. anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ama merak ettikleri ekstra şeyler olursa da lütfen videonun altına yazsınlar. Olur Ama tabii. ben Seve kapatmadan seve. önce şeyi merak ediyorum. Bizim adet kanamalarımız kansızlığa sebep oluyor mu? Tek başına adet kanaması kansızlığa sebep olmaz. Ancak bizim adet kanamamız çoksa ve bu her ay devam ediyorsa kansızlığa sebep olur. Çünkü bizim adet kanamasında kanadığımız miktar 30 ila 40 cc. Çok küçücükler yani. Hani bunun bir kansızlığa sebep olması mümkün değil. Çünkü bizim kemik iliğimiz çalışıyor ve bu kanayan, dökülen şeyi hemen yerine koyabiliyor. Hatta eskiden de şöyle yöntemler vardı. Sen işte kansızlığın var, her adet döneminde demir ilacı kullan. Sonra bırakırsın, adet döneminde de tekrar kullanırsın. Bunlar artık kabul görmeyen şeyler. Düzenli ve normal adet gören kadınlar kansızlık yaşamazlar. Ama rahim içinde büyüyen bir polip,
Günde 5'ten fazla pet değiştirecek şekilde kanamaların olması, hastada halsizliğin olması, artık göz altları bile sararmış, kanı hiç kalmamış, bunlar miyomlar, Hı hı, kistler, kanamayı çoğaltan sebepler varsa kronik, bunlar kansızlığa sebep olur. Hatta öyle kanamalar yapar ki biz hastaneye yatırıp tedavi ederiz. hı hı, Kan verebiliriz ya da kanamayı durdurmak için tedaviler verebiliriz. Bir kanamada bile hı hı, çok fazla kanayabilir hasta, ama her adet gören kadın asla kansızlıkla mücadele etmez. Bunları işte rutin her yıl kontrolümüzde aile hekimimize giderek ölçtürdüğümüz kan değerlerimizde görebiliriz. hı hı. Bize de geldiğinde hastamız jinekolojik muayene için yer kaplayan bir lezyon, miyom, polip, işte kist var mı, onları da zaten rutin olarak bakıyoruz. Yani kansızlık bizi şaşırtır normal adet gören bir kadında. Fazlaysa biz alttaki sebebi bulmak isteriz. Hı hı. Çünkü size verdiğim kana puşul demek. Musluk akıtıyor, altına leğen koydum. Bu leğen ister altından olsun, ister gümüşten olsun, ister kırmızı olsun, ister mavi olsun. Musluk akıtıyor. Biz Evet. musluğu tamir etmek istiyoruz. O yüzden altta yatan sebebi bulmak istiyoruz. O Nevrim. zaman kansızlık varsa aslında dediğiniz gibi dönemsel değil, düzenli olarak en az 6 ay kullanılmasını öneriyorsunuz. Kesinlikle 6 ay depoları doldurmak gerekir. Hı Sonra hı, 6 ayda bir de kan testi yaptırmak gerekir. Mutlaka depolarımızı doldurmamız gerekir. Yoksa minik minik dozlarda demir kullanmak, onlar bizim depolarımızı doldurmaz. hı hı. Hafifçe bir hastada semptomatik iyileşme yapar. O günlerde kendini iyi hissedersin. Ama dediğim gibi musluk akıtmaya devam ettiği sürece pek faydası olmayacaktır, yani altına leğen koymadan. Ve zaten bir insan vücudu içinde, yani kadını da erkeği de ayırmadan söyleyeyim. Demir dediğimiz şey, hani bir inşaatta neyse, kandaki demir de Kesinlikle vücut için öyle. o ve gerçekten psikolojik rahatsızlıklara varan skala çok geniş, değil mi? Hastalık. Kesinlikle öyle. Bir de hani spiritüel anlamda da demir çağında yaşıyoruz, biliyorsunuz. Asıl şeyimiz de o yani. Hani Hı hı, demir çok kıymetli. Bir sürü biyokimyasal mekanizmanın işleyebilmesi için demir kofaktör. hı hı. Bu olmadan olmuyor. Yani o alışverişin olması gerekiyor mutlaka. Dediğim gibi hiçbir şey yapmasına gerek yok hastanın. Sadece aile hekimine gidip ölçtürecek. Doktoru da gerekli gördüğü tedaviyi kendisine verecek. Teşekkür ediyorum. Ben bir sürü şey Rica öğrendim. Umarım ederim. herkes de çok faydalanmıştır. Dediğim gibi sorularınız olursa lütfen videonun altına yazın. Tekrar kendisi de isterse, gelmek isterse çok güzel bir Aa, tabii, konuyla seve birlikte seve. konuk Tabii. ederiz. Ama Olur. ben Türkiye'ye geldiğimde herhalde sizi bir ziyaret edeceğim. Aa, tabii, seve seve. Tabii, ne zaman isterseniz. Teşekkür ederim. Bugünlük de o zaman Rica bizden bu kadar ederim. olsun. Var mı Faydalı. eklemek istediğiniz bir şey? Sağ olun. Teşekkür ederim. Yine isterseniz, hastalarımız da isterse, yine merak ettikleri bir konuda bir araya geliriz. Harikasınız. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağ Bugünlük de olun. bizden bu kadar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.